Onların parçalarını dinliyor olacağız bu akşam. Bol bol ümit ediyorum Dalaras'ın sesine ve Stavros Kuyumcis'in bestelerine doymuş olacaksınız. En azından doymasak bile belli bir kıvama getirmiş olacağız. Evet, dostlarım yavaş yavaş geldiler. Dediğim gibi ismini saydığım, sayamadığım tüm dostlarıma tekrar iyi akşamlar diliyorum. İyi ki buradasınız. Ve ben konuya girmek istiyorum yavaş yavaş. Şimdi tabii önce bir resimle başlayayım. Hafta içinde çok fazla paylaştım ama yine de görmemiş olanlar olabilir. Bu akşam konuşacağımız arkadaşlar kimler? Şöyle bir fotoğraflarını onun paylaşmış olayım. Stavros Kuyumcis ve Yorgo Dalaras 38 yıllık kader ortaklarını görüyorsunuz şu anda. Bu iki büyük isimden bu akşam konuşuyor olacağız sizlerle beraber. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve ben konuya giriyorum. Şimdi girizgahta da bahsetmeye çalıştığım gibi bu akşam her ikisi de kendi kulvarlarında zirve yapmış. Hatta zirvenin de üstüne çıkmış. Hem Yunan anakarasında hem de Yunanistan sınırları dışında uluslararası bir şöhrete sahip ve saygıya sahip iki tane önemli değerden, iki tane önemli müzisyenden bahsedeceğim. Bir tanesi yaptığı besteler dünü ve bugünü harmanlama konusunda çok ciddi bir üstad, psikolojisiyle, coğrafyasıyla, duygusuyla, yaşanmışlıklarıyla tüm o dönemi, ki o dönemden kastım şu, onu da ete kemiğe büründüreyim. 1965 ve 1990 yılları arasında olan bitenleri çok iyi değerlendirip ürüne dönüştürmüş bir besteci, yani Stavros Kuyumcis'ten bahsediyoruz. Diğer tarafta yaklaşık 70 tane kişisel albüme imza atmış. Bunun dışında bir takım farklı albümler de var imza attığı ve 15 milyon tane de plak satmış. Eşsiz bir yorumcu, bir aktivist, bir idealist, bir düşünce insanı, bir duygu insanı, bir şarkıcı Yorgo Dalaras. Ve tabii ana konumuz bu iki üstadın biraz önce bahsettiğim gibi tam 38 yıllık birlikteliği. Bu akşamın konusu bu. Ümit ediyorum ne konuşacağımıza dair küçük bir özet vermiş oldum sizlere. Çünkü gerçekten ikisini bir arada anlatmak çok kolay değil ama ümit ediyorum bu akşam bunu başaracağız. Şarkılar da bize bu konularda yardımcı olacak. Dediğim gibi çok fazla da böyle bilgiye boğmayacağım sizi. Bir iki cümle daha kurup ilk parçayı hatta dinlettirmek istiyorum size. Ama şöyle bir giriş daha yapalım. Bir ara not vereyim. Bunu programın sunucusu olan ben, Rebetika Arkanaki değil, Yorgo Dalaras'ın kendisi söylüyor. Diyor ki, Üstad hocam Stavros Kuyumcis bana cennetin kapılarını açan kişidir. Bunun ne demek olduğunu birazdan hep beraber konuşuyor olacağız. Yani bir insanın başka birisi için bana cennetin kapılarını açan kişidir demesi, bu çok ciddi, çok iddialı bir cümle yapısı. Dolayısıyla bunun da altının ne kadar dolu olduğunu birazdan göreceğiz. Ben şimdi Rebetika Arkanaki'nin doğum yılı olan 1967 yılına sizi götürmek istiyorum. Bu yılın öneminin bir parça da bu ikilide yattığı bu akşam için bir konu var. Yani onların tanıştığı yıl Dalaras'ın 18 yaşında olduğu 1967 yılı. Gerçekten kıvılcımın çaktığı ve ondan sonra üretimin hızlandığı bir yıl 1967. Şimdi müsaade ederseniz konuya tanımlayıcı bir giriş yapmak için bu iki değere onların kendi cümleleriyle kulak verelim istiyorum ben. Bu arada sevgili dostlarım da hızlı bir şekilde giriş yaptılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsimlerini saydığım, sayamadığım tüm güzel dostlarıma tekrardan merhaba diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Çok önemli iki üstadı konuşuyoruz ve onların yorumlarını dinliyoruz bu akşam inşallah beraber. Evet, şimdi
Tarih 4 Nisan 1990. Bir röportaj sırasında Stavros Kouyoumdis şöyle diyor. Yorgo Dalaras'la tanıştığımızda ilk izlenimim inanılmazdı, muhteşemdi. Daha 18 yaşında olmasına rağmen seslere, tınılara olan duyarlılığı, yorumu, saçtığı müthiş ışık eşsizdi ve ben o an nasıl bir yetenekle karşı karşıya olduğumu hissettim diyor ünlü besteci Stavros Kouyoumdis. Ve tırnak içinde şunu söylemiş, onda yıldız ışığı vardı, o çok özeldi ve bir gün onu mutlaka dinleyenlerin anlayacağını ve bu duyguyu hissedeceğini ben daha o saniyede anlamıştım diyor. Bu çok ama çok önemli bir şey çünkü birazdan tekrar gireceğim detaya. Ne istediğini bilmek, ne aradığını bilmek ve aradığı şeyin peşinde koşmak, bir hedef tayin edip o hedefe koşmak şu yaşadığımız dünyada herkese nasip olacak bir şey değil. Yani bu çok kolay bir şey değil. Çünkü anlaşılır da bir şey. Hepimiz ekmek kaygısındayız. Öyle zor zamanlarda yaşıyoruz ki ideallere çok fazla fırsat kalmayabiliyor. Bunu kabul ediyorum ama tabii bunu başarmak da çok özel bir şey. Bunu başarabilenler işte böyle bu akşamın konusu olabiliyorlar. O yüzden de bu mesajı da kendimce vermek istedim. Ve aynı röportajda ünlü besteci Stavros Kouyoumdis şunu da söylemiş. Dalaras benim parçalarım için ideal ve değişmez bir yorumcudur. Benim duygumu en iyi ortaya koyan şarkıcıdır. Onun üstüne tanımadım, tanıyacağımı da zannetmiyorum diye böyle çok ciddi bir yorumda bulunmuş kendisi. Şimdi bu gecenin anlatı içindeki ilk parçasına geçmeden önce tabii buna cevap demeyeceğim ama Stavros Kouyoumdis'in bu özel cümlelerine yine bir Nisan günü ama birazcık geçmiş zaman yani Stavros Kouyoumdis'in vefatından 11 sene sonra 2016 yılında değerli şarkıcı Yorgo Dalaras'ın 14 Nisan 2016'da yine bir röportaj sırasında bir soruya şöyle bir cevabı var. Diyor ki Stavros Kouyoumdis ile ilk buluşmamız dün gibi aklımdadır. Evlerine gittim. Menajerim Matsas'la beraber kapıyı çaldık ve Stavros Kouyoumdis'in eşi kapıyı açtı. Çok heyecanlıydım. Oldukça titrer vaziyetteydim. Bizi karşıladılar. Stavros Kouyoumdis'le tanıştık ve o direkt piyanonun başına geçti. Sihirli parmaklarıyla piyanonun tuşlarına dokundu ve o eşsiz bestelerini benim için çalmaya başladı diyor Yorgo Dalaras. Ve Dalaras çok etkilenmiş haliyle. Daha 18 yaşındaydım. Birbirimize baktık ve o an daha ilk tanışma toplantısında biz piyanonun başında Stavros Kouyoumdis'le çalışmaya başladık diyor. Ve ben parçaları dinlerken Stavros Kouyoumdis piyanonun başında bir şeyler çalarken ben de küçük küçük mırıldanmaya başladım. Sanırım o dakika Stavros'un gözündeki pırıltıyı gördüm. O da çok etkilenmişti benim heyecanımdan diyor. Ve şöyle tamamlıyor cümlesini. Eğer onunla tanışmasaydım ve bana Stavros bu güveni vermeseydi çok büyük ihtimalle ben kulvar değiştirecektim ve şarkıcılığa devam etmeyecektim diyor. Bu da çok iddialı ama çok iddialı cümlelerden biri. Evet, bu arada ben mümkün olduğu kadar biliyorsunuz yaptığım anlatılarda, hazırlıklarımda objektif bilgiye, gerçeğe çok yakın bilgilere ulaşmaya çalışan bir kişiliğe sahibim ve eğer diyorsanız ki bu kadar çok bilgiye nereden ulaştın, hani bunlar teyitli midir? Yorgo Dalaras'ın web sitesini ziyaret etmediyseniz onun web sitesine girmenizi hararetle öneririm. Şiddetle değil, hararetle öneririm. Bu iki kelime arasındaki şeyi de vurgulayayım bu arada. Çok önemsediğim bir şey bu ara. Şiddetle demeyelim, hararetle diyelim. Orada bütün bu bilgilerin teyidi vardır. İlk ağızdan, Yorgo Dalaras'tan, Stavros Kouyoumdis'in akrabalarından, eşinden kaydedilmiş bilgilerden bahsediyorum. Diyeyim, fazla ukalalık yapmayayım ve sizi gecenin program içindeki ilk parçasıyla
baş başa bırakayım. Ondan sonra konuyu anlatmaya devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi bu akşamın konusu Stavros Kouyoumdis ve Yorgo Dalaras. Onların dışında bir yorumcu veya bestecinin parçasını çalmayacağım. İlk çalacağımız parça I Elefteri Ki Orei isimli parça. Diyor ki hanım için hem özgür hem de güzel diyor. Bugün bayağı bir dinleyeceğiz. 2008 yılında Atina'da Yorgo Dalaras'ın Stavros Kouyoumdis için yaptığı özel konser, ki birçok konser yapmış. O konserlerden en güzellerinden biri. Oradan bir canlı kayıttır. I Elefteri Ki Orei ve ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve ilk parçayı çalıyorum efendim. Haydi bakalım. Evet, bir Stavros Kouyoumdis bestesi I Eleni Ki Orei ve Yorgo Dalaras'ın muhteşem yorumuyla dinledik bu parçayı. Parçalarımız devam edecek. Ben müsaadenizle konuya devam etmek istiyorum. İlk bir saatin içinde anlatmak istediğim önemli şeyler var. Onları sizle paylaşayım. Birazdan ikinci parçamızı da dinliyor olacağız. Evet, bu ikilinin 38 yıllık, yani 1967 ve 2005 yılı arasındaki 38 yıllık ortaklığının iyi anlamak için ve onları daha iyi anlamak için onların tanışmasından önceki dönemlere bir parça gitmemiz gerekiyor ki nasıl bir yol gelip burada kesişmiş, bunu anlatmış olabileyim size. Stavros Kouyoumdis 1932 Selanik doğumludur. Anadolu kökenli, ailesi Küçük Asya'dan Yunanistan'a göçmüş bir ailedir. Müziğe 15 yaşında piyano ile başlar Stavros Kouyoumdis. Çok iyi bir eğitim alır, müzik eğitimi, klasik müzik eğitimi alır bu arada. İlk müzisyenlik yıllarında, gençlik yıllarında tiyatro oyunları için müzikler besteler. Birçok farklı kulvarda ürünler ortaya koyar Stavros Kouyoumdis ve yavaş yavaş ses getirmeye başlar. Tabii birçok önemli müzisyende olduğu gibi başşehire Atina'ya taşınmaya karar verir belli bir yaşta. Ve bütün bu maceramız Atina'ya taşınmasından sonra hız kazanır. Bu çok önemli. Daha önce anlatmaya çalıştığım büyük değerlerin hayatında da olduğu gibi bu böyle olmuş. Ve Atina'ya taşındıktan sonra bakın isimlere: Haris Alexiou, Yannis Parios, Yannis Kalatsis, Viki Mosoliou gibi çok önemli isimlerle çalışma şansı bulmuş Stavros Kouyoumdis. Ama biraz sonra anlatacağım. Yorgo Dalaras için de aynısı geçerli. O hep bir arayış içindeymiş. Yani o kadar duygu insanı ki diyor ki bu parçaları okuyacak, hakkını verecek, benim duygumu dinleyene yansıtacak bir şarkıcı arıyorum dermiş için. Ve bugün bir gün nokta ortaya çıkmış, onu birazdan anlatacağım. Dediğim gibi klasik müzik eğitimi almış olmasına rağmen Stavros Kouyoumdis, tabii olmasına rağmen derken burada yanlış anlaşılmasın. Yani çok batı ağırlıklı, gerçekten bu işin ilmini, bilimini öğrenen bir kişiden bahsediyoruz. Fakat için tabii bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Küçük Asya kökenli olmalarının getirdiği bir şey değil. Bu benim kendi yorumum. Bu hani böyle bir yerlerde yazan bir şey değil. Çünkü ne kadar çok okuduysam, ne kadar çok dinlediysem benzer yerlere doğru geliyorum. Yani Kazantzidis'e kadar gider bu mevzu. Onda da bu var. Dediğim gibi çok uzatmayayım. Klasik müzik eğitimi almış olan bir kişinin hayatında halk şarkıları, rebetika çok büyük bir yer kaplamış. Yani Stavros Kouyoumdis bazı rebetika müzisyenlerine tapar derecesinde aşıkmış, onu söyleyeyim. Bunlardan bazıları Apostolos Kaldaras, ki 2. Dünya Savaşı'nda kahramanlık şarkıları yazan kişilerin başında. Büyük usta Vasilis Tzitzyanis, rebetika'nın patriği Markos Van Vakaris ve çok büyük usta geçen sene kaybettiğimiz Mikis Theodorakis bunlara örnek. Dolayısıyla şimdi bu harman, yani aldığı eğitim, genlerinden gelen özellikler bu parçaların özünü oluşturuyor.
İşte 20. yüzyılın en büyüklerinden olmasının ana sebebi de zaten bu. Çağlar arası duyguları çok iyi yakalamış ve harmanlamıştır Stavros Kouimdis. Yine programın başında söylediğim gibi 1965-1990 yılları arasında olup bitenleri, o duyguları, aşkları, umutları, hüzünleri çok iyi harmanlayan bir besteciden bahsediyoruz diyorum. Ve bu noktada yine bir virgül koyuyorum ben. Sizlere bir parça daha dinlettirmek istiyorum. Şimdi dinlettireceğim parça tahmin ediyorum çok sevdiğiniz parçalardan biri. Mimou Thimonis Mathiamou isimli parça. Diyor ki lütfen yabancı ellere gidiyorum diye bana kızma sevgilim. Bir gün bir kuş olup senin pencereden gireceğim. Tekrar sana geri döneceğim. Duygu yoğunluğunun çok yüksek olduğu parçalardan biri. Lütfen alıcılarınızın ayarıyla oynamayınız deyip böyle soğuk bir espri de yapıyorum. Bu nefis parçayı siz sevgili dostlarıma armağan ediyorum. Mimou Thimonis Mathiamou. Sevgili Göksel, parçanın adı Mimou Thimonis Mathiamou. Evet, sevgili Barbaros da zaten yazdı. Bu arada güzel kızına lütfen sevgilerimi ilet. Uyandıktan sonra onu benim için öp lütfen. Uzun ömürlü olsun. O da Rebetika Arkanaki'nin yayın döneminde dünyaya gelmiş güzelliklerden biri. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ve bu duygu yüklü parçanın ardından tabii tırnak içinde şunu da söyleyeyim. İşin başında boşuna söylemedim. Yani bu akşam dinleyeceğimiz parçaların hepsi böyle. Neden öyle olduğunu da zaten konuşuyoruz. Şimdi biraz önce Stavros Kouimdis'in arka planını bir parça anlatmaya dilim döndüğünce çalıştım. Şimdi gelelim Yorgo Dalaras'a. Yorgo Dalaras 1949 Pire doğumlu. Onun da kökeni Küçük Asya. O da Anadolu kökenli bir aileden geliyor. Ve artık bunu yayına devamlı katılanlar bıktılar ama hani yeri geldi diye söylemek zorundayım. Çifte kavrulmuş oldu bazıları için, kusura bakmayın. Orijinal soyadları Daralas ve Yunanistan'da Daralas ailesi müzisyen bir aile olarak bilinen, gayet iyi bilinen bir aile. Ta Yorgo Dalaras'ın dedesine gidiyoruz. Dedesi Christos Daralas ünlü bir keman virtüözüymüş. Çok iyi bir müzisyenmiş. Ve geçen haftalarda Açık Radyo'da yaptığımız sevgili Saulistlerle beraber benim de küçük de olsa katkıda bulunduğum Ege'den Sesleniş Lusti programında Açık Radyo'da anlatmaya çalıştığım gibi Yorgo Dalaras'ın babası da iyi bir rebetmiş. İsmi Lukas Daralas. Müthiş parçalara imza atan ve sesi de oldukça farklı bir kişi. İşte böyle bir aileden geliyor Yorgo Dalaras. Açık Radyo'daki programda da bahsetmiştim. Magazinsel yorumlar yapmak istemiyorum. Çeşitli rivayetler var. Neden Daralas soyadını Yorgo Dalaras onu Dalaras yapmış diye. Bununla ilgili tahminler, yorumlar var. Ama teyitli bilgi olmadığı için ben bunu çok fazla önemsemiyorum ve söylemek istemiyorum açıkçası. Bu da onların takdiri. Ama şöyle bir durum var. Merak edenler için onu söyleyeyim. Ben YouTube'da geçen haftalarda bir Yorgo Dalaras röportajı yakaladım. 90'lı yıllarda yapılmış yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada ilk defa samimi bir şekilde babasıyla ilgili sorulan sorulara çok samimi cevaplar vermiş. Eğer merak ediyorsanız, bu videoyu izlemek isterseniz lütfen bana özelden mesaj atın. Size o videonun linkini göndereyim. Maalesef yalnız şey yok. İngilizce veya Türkçe altyazı yok, Yunanca. Fakat hani şunu söyleyeyim özet olarak. Babasını çok sevdiğini, fakat ilk yıllarda babasının özgür ruhundan ve eve az uğramasından dolayı onu çok anlamadıklarını, yeteri kadar sıcak bir ilişki kuramadıklarını ama öldükten sonra babasını daha iyi anladığını söylüyor özet olarak o programda Yorgo Dalaras. Bunu da söylemiş olayım. Evet, şimdi doğal olarak Anadolu kökenli olduğu için hala da bunu söyler. İzmir şarkıları yani Simirneyka'ya olan ilgisi aynı Glikeriye gibi Yorgo Dalaras'ın da çok fazla ve dolayısıyla o da Anadolu kökenli
ve Paradosiaco denen geleneksel anonim parçalara çok fazla meraklı. Hayran olduğu şarkıcılar içinde Kazantzidis var, Grigoris Bitsikotsis var. Bunları hayranlıkla dinlemiş, bunlarla büyümüş. Bu arada Grigoris Bitsikotsis'in sesi ve yorumuna ilk çıkardığı albümdeki birazdan söyleyeceğim 1969 yılında çıkarmış ilk albümü kendi ismiyle Yorgo Dalaras. Orada yorumu gerçekten çok benziyor belli parçalarda. Çok etkilendiğini görüyoruz Grigoris Bitsikotsis'ten. Evet, şimdi saatimi de şöyle bir kontrol edeyim. Bu ara bilgiyi de verdikten sonra madem müzik keyifli gidiyor. Giriş parçasında çok etkili bir parçadır. Onu böyle herkes duymadı. Pune Takhronia isimli parçayı ben şimdi herkes buradayken tekrar çalmak istiyorum. Nerede o yıllar, nerede o güzel yıllar isimli parça. Biraz önce bahsettiğim 2008 konserinde bunu da seyirciyle beraber çok etkileyici bir şekilde yorumlamış Yorgo Dalaras. Ama ben şimdi size 1969 yılında çıkardığı Yorgo Dalaras isimli kendi ismiyle bir albüm var Dalaras'ın. Oradaki yorumunu paylaşacağım. Pune Takhronia parçası ile ilgili. Bu da söylememe gerek yok. Bir Stavros Kuyumcis bestesi. Yorum size ait, parçayı dinlettiriyorum. Evet, Stavros Kuyumcis, Pune Takhronia, Nerede o yıllar, nerede o güzel yıllar bestesini Yorgo Dalaras muhteşem yorumladı. Dediğim gibi bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Gerçekten 1969'da çıkardığı bu albümdeki sesi ve yorumu Grigoris Bitsikotsis'i çok andırıyor. Onun bütün o naif, güzel yorum tarzını almış Yorgo Dalaras ve onun üstüne koyarak bu yıllara kadar gelmiş. Bunları dinledikçe görmek bana çok büyük keyif veriyor ve bunları size paylaştığım zaman çok mutlu oluyorum. Sizin de düşüncenizi merak ederim bu konuyla ilgili. Gerçekten bu arada yayına yeni katılan sevgili dostlarıma tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. İsmini saydığım, sayamadığım bütün güzel dostlarım, iyi ki buradasınız. Çok keyifle hazırlandığım bir geceydi. Gerçekten bu güzel katılım beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İyi ki buradasınız. Bir küçük zaman aralığına da sıkışmış olsa bir tatildir. Bu tatil gününüzde layık görüp buraya gelip beni dinlediğiniz için çok ama çok mutluyum. Bunu çok samimi söylüyorum. Çünkü sizlerle olduğu zaman programın tadı çok bir başka oluyor. İyi ki buradasınız. Bir de şunu söylemek isterim. Şimdi ben tabii ki teknoloji izin verirse bu kaydı kaydetmeye çalışacağım ama o kadar çok hit çalıyorum ki sanıyorum Instagram belli bir kısıtlama getirebilir. Dolayısıyla YouTube'da da sıkıntı çekebilirim. O yüzden burada olmanız ve birebir bu programı dinliyor olmanız beni çok mutlu etti. Ümit ediyorum o kaydı da becerip belli mecralara koymuş olacağım. Bu arada Müslüm Sevim'i gördüm. Müslüm hoş geldin. Çok mutlu oldum seni gördüğüme de. Evet, şimdi bakıyorum zamanı doğru kullanıyoruz. Ben şimdi müsaade ederseniz bu iki üstadın hayat hikayesine arka planıyla başladım. Şimdi yavaş yavaş devam edeyim. Bir Matsas karakteri var. Biraz önce satır arasında bahsettiğim o Matsas karakteri o dönem Yorgo Dalaras'ın o dönem dediğim 60'lı yılların sonunda onun menajeridir. Dalaras Kuyumcis ile tanışmadan önce bakın isimlere bir bakar mısınız? Sırasıyla birçok bestecinin huzuruna çıkmış tabiri caizse. Bunlardan biri Manos Loizos, bir diğeri Zambetas, bir diğeri Kazantzidis, bir diğeri Yorgos Miçakis. Yani artık benim bir şey söylememe gerek yok. Bu insanların önüne gitmiş, tanışmış ve o dönem ortak bir algı varmış. Denmiş ki Yorgo Dalaras'a bir potansiyel vaat ediyor ama sesi tırnak içinde daha olgunlaşmamış diyerek Yorgo Dalaras'ı kibarca reddetmişler o dönem. Yani birazcık daha olgunlaşması lazım. Sesi ve yorumu netleştikten sonra ben bununla çalışıyorum demiş bu besteciler. Ve işte durum yavaş yavaş burada netleşmeye başlıyor. Çünkü biraz önce yine söylediğim gibi Kuyumcis ilk tanıştıklarında
aynı yaştan bahsediyoruz. Yani diğer bestecilerin bu yorumu yaptığı dönemde onu görür görmez demiş ki benim aradığım şarkıcı budur. Benim duygumu ortaya koyacak kişi budur. Ve bu güveni ona daha o yaşta vermiş. Bu çok önemli bir şey. Biraz önce dediğim gibi ikisi de aradığını, bulduğunu hissetmiş. Bu herkese nasip olacak bir şans değil. Bunları tekrardan vurgulamış olayım yeni gelen dostlar için. Evet, Dalaras ilk single'ını, ilk teklisini diyelim yeni tabiriyle 1967 yılında çıkarıyor. Çok fazla ses getirmemiş, tutmadı demeyelim ama tabii deneme safhaları bunlar. Bu arada sevgili Sanem'i görüyorum. Sanem'cim hoş geldin. Hande, Serkan merhabalar, hoş geldiniz. Çok da böyle stüdyolara girmeyi seven bir adam değil o zamanlar Yorgo Dalaras. Bu arada dikkat ederseniz bir Stavros Kuyumcis'ten gidiyorum, bir Yorgo Dalaras'tan gidiyorum ve bir ortak noktada sizleri bir yerde buluşturmaya çalışıyorum. Bu böyle tercih ettiğim bir şey bugün benim. Çünkü böyle olursa daha rahat anlayacağız birazcık zaman içinde olan biten şeyleri. Petekçim selam, hoş geldin, şeref verdin, çok mutlu oldum. Ve arkasından bu 1967'deki single tutmayınca çok fazla yeniden Yorgo Dalaras stüdyoya girmek istiyor. Fakat onun bakar mısınız kaderin cilvesine, stüdyoya girdiği gün darbe oluyor Yunanistan'da 1967'de. Ve tabii haliyle bir parça sekteye uğruyor, çalışmaları erteleniyor. Ta ki 1969'a kadar, 1969 yılında biraz önce size bir örnek parça dinlettiğim albümle tekrardan piyasaya çıkıyor ve çok büyük ses getiriyor 1969'da bu albüm. Daha 19-20 yaşında. Ağırlıklı olarak Stavros Kuyumcis'in parçalarına yer verdiği ama ortak albümleri değil, onu da birazdan anlatacağım. Bir albüm bu. Dediğim gibi Dalaras hep bir arayış içindeymiş. Duygusal bir karakteri varmış. Bir şeyleri farklı yapıp duygularını kuvvetli bir şekilde dışa vurmak istiyormuş. Onu da Stavros Kuyumcis'le bulmuş diyelim. Hemen hemen anlatacağım şeylerin yarısına gelmiş olduk. Şimdi o zaman bir parça daha ben sizle paylaşmış olayım. Onları yad ederken, bu anıları anlatırken bir güzel parça daha dinleyelim. Şimdi çalacağım parça yine 2008 yılında Yorgo Dalaras'ın Stavros Kuyumcis için verdiği konserden canlı kayıt. Tokato Kozmuta Pulya, öbür dünyanın kuşları veya ahiretin kuşları diye çevirebilirim yanlış çevirmeyeceksem. Yine hit, çok sevdiğimiz parçalardan biri. Yine bir Yorgo Dalaras yorumu. Keyifli dinlemeler efendim. Evet, Yasemin Hanım ne demiş? Misafirim ne demiş? Misafirim burada. İstanbul'u esas Selanik'teyim. Okey. Selanik. O zaman Selanik'e de buradan sevgilerimizi gönderelim. Biraz önce bahsettiğim gibi Stavros Kuyumcis de. Bu arada Yannis Stelios da güzel diyor ki thank you very much once more. This is very important comment here. Lyrics from Manos Eleftheriou. Evet, bunu birazdan bahsedecektim ama biraz geç olacaktı ve sevgili yani bunu güzel söyledi. Stavros Kuyumcis ağırlıklı olarak Manos Eleftheriou ile çalışmış ve onun yazdığı sözler bu parçaların çoğu da dinlediğimiz sözler. Thank you so much. Yasu. İyi ki buradasın. Sağ ol, var ol. Evet, şimdi ilk saati devam ettirelim. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ilk saatimizin. Ben dediğim gibi yolun yarısındayım anlattığım şeylerle ilgili. Şimdi yine biraz önce satır başlarında geçmeye çalıştım. Bir dönem Miçakis parçaları söylemiş Yorgo Dalaras. Fakat için kendi tabiriyle bir kan uyuşmazlığı olduğunu hissetmiş. Parçalar müthişti, müthiş duyguları vardı ama o parçaları söylediğim zaman ben kendimi kendim gibi hissetmiyordum diyor Yorgo Dalaras. Bu da çok ilginç, bahsettiği besteci Miçakis bu arada. Demek ki böyle şeyler olabiliyor ve daha 18-19 yaşında bu benim size nacizane şimdi anlatmaya çalıştığım Dalaras yorumunu kendisi yine biraz önce bahsettiğim menajeri Matsas'a söylemiş. Bir kan uyuşmazlığı var. Ben bir arayış içindeyim demiş ve ufak bir gerginlik yaşamışlar. Dolayısıyla demiş ki yani tabiri caizse Matsas ne oluyor arkadaş, her şey yolunda, şarkıları söylüyorsun, belli bir potaya giriyoruz.
Ama bugün olduğu gibi Yorgo Dalaras yine bir idealist kişilik, bir aktivist kimliği var. Şarkılar müthiş ama ben kendimi bulamıyorum bu parçaların içinde. Bir arayış içindeyim diyor. Ortalığı geriyor. Tabii tam bu sırada o dönemde bakar mısınız kadere, Kuyumcis'te bir şarkıcı arıyor. Yani o biraz önce bahsettiğim tüm kuvvetli şarkıcılarla çalışmasına rağmen o da içindeki duyguyu paylaşacak bir şarkıcı arıyor. Öyle bir zamana denk geliyor. Bu arada tabii Miçakis'le ilgili bu yorumu yaparken Stavros Kuyumcis ve Manos Loizos parçalarına da ne kadar aşık olduğunu her fırsatta söylüyor Yorgo Dalaras. Evet, lafı çok uzatmayayım. Matsas menajeri bu randevuyu ayarlıyor ve Dalaras diyor ki eve gittim, kapıyı eşi açtı, hafif heyecanlı ve gergindim. Biraz önce de bahsettim bundan. Yani piyanonun başına geçtik ve o an çalışmaya başladık, elektriği yakalamıştık diyor. Kuyumcis'le beraber. Böylece bu macera başlamış olmuş. Ve 1970 yılında ilk ortak albüme imza atıyorlar. Albümün ismi şu, bunun hikayesini de anlatmak durumundayım. Çok önemli çünkü. Natane to ikosi ena, yani keşke şu anda 1821 olsaydı albümün adı. Yani anlamı şu, keşke şu anda o bağımsızlık günlerine, malum Osmanlı'dan bağımsızlıklarını geri aldıkları sene 1821 Yunanların ve o döneme bir gönderme yapmış Stavros Kuyumcis. Bir kahramanlık içeren, hatta şu anda özellikle diasporadaki Yunanlar için bir milli marş niteliği taşıyan bir parçadır Nataneto ikosi ena. Aslında parçanın içinde albümün içinde çok çok farklı parçalar ve çok ses getiren parçalar var. Fakat bu parça, yani Nataneto ikosi ena isimli parça çok ön plana çıkmış tabii. Yani birazcık da o dönemin işte junta dönemleri var, darbe dönemleri var, işte bilmem nereden çıkmışlar, şudur budur. Yani zaten bir siyasi çalkantı söz konusu Yunanistan'da. Çok ön plana çıkmış. Tabii burada şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu arada parantez içinde şunu da söyleyeyim. Dünkü paylaşımlarımda bu albümün lansman toplantısının sırasında çekilmiş bir fotoğrafı dün paylaştım. Rebetika Arkanaki Instagram sayfasında görebilirsiniz. Çok ilginç, siyah beyaz bir fotoğraf, sepya bir fotoğraf. İlgisini çekecek dostlarım varsa lütfen şey yapın, buna bir bakın. Önemli bir fotoğraf. Orada farklı müzisyenlerle birlikte çekilmişler. İşte orada Dalaras'ın aktivist ve protest kişiliği devreye girmiş. Albümdeki bu Nataneto ikosi ena isimli parçanın provokatif ve kışkırtıcı bir parça olduğunu söylemiş ve bunu Stavros Kuyumcis'le paylaşmış. Şimdi tabii ben bunu okuduğum zaman birazcık şaşırdım ve Yorgo Dalaras'ın da açıkçası objektif bir karakter olduğuna burada haddim olmayarak kendimce kanaat getirdim. Çünkü işte 19 Mayıs'ta veya belli dönemlerde ne kadar milliyetçi demeyeyim de böyle bir kahramanlık içeren, o dönemlerdeki kendi tabiriyle, o tabiri de söylemeyeyim, o dönem yaşanmış büyük sıkıntıları tarif ediş biçimi var. Bunları duyduktan sonra Yorgo Dalaras'ın hani bu parçaya o dönem provokatif ve kışkırtıcı demiş olması benim çok ilgimi çekti. Tabii ben bunu şifreli söylüyorum. Bu platformu hiçbir zaman bir malzeme yapmak istemedim, biliyorsunuz. Yani çünkü yanlış anlayacak gruplar olduğunu biliyoruz her zaman. Hatta bu bahsettiğim parçayı şimdi dinlettireceğim. Bunda da çok tereddüt ettim. Dedim ki acaba şimdi bunu 19 Mayıs'ın ertesi günü bu programı anlatırken tesadüf denk geldi. Çalsam mı çalmasam mı, ama beni tanıyan tanıyor. Buradaki dostların da bu konuda benim samimiyetimi çok iyi bildiklerini biliyorum. Biraz Uğur Dündar gibi oldu bu lafım ama yani ben bu parçayı size dinlettireceğim. Çünkü bütün bu hikayenin tamamlayıcısı bir rolü var. Tabii şimdi bu parçayı çok fazla da ön plana çıkarmadan bu albümün onların hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemek istiyorum. İşte bu 1970 tarihli albümden sonra onların 38 yıllık birlikteliği başlamış ve yürümüş gitmişler. Gerçekten çok büyük hızla ünlenmiş ikisi de. Tabii bu özel parçayı dinletmeden önce
parantez içinde yine benim parantezler bitmez. Şunu da söylemek istiyorum. Dalaras demiş ki ben her ne kadar kışkırtıcı ve provokatif bulsam da Kuyumcis'i çok seviyordum. Üstümüze hiç gölge düşmedi tanıştıktan sonra ve aramıza hiç karanlıklar girmedi. Sırf bu konu yüzünden ben o karanlığı oraya koymak istemedim diyor. Ve onun da beni ne kadar çok sevdiğini biliyordum diyor. Dolayısıyla da bana her zaman bir abi gibi davrandı. Bu konunun üstünü kapadık. Ona çok saygı duyuyordum ve bu böylece kalmış oldu diyor. Şimdi bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki hikayeye geçmeden önce şimdi bu kadar ses getiren, olay yaratan Nataneto Ikosiena, yani keşke şu anda 1821 olsaydı o günleri yaşasaydık gibi sözleri olan parçayı sizinle paylaşacağım ve paylaşacağım albüm de yine şu 10 dakikadır anlatmaya çalıştım 1970 çıkışlı ve aynı isimli, yani Nataneto Ikosiena. Zaten biraz Yorgo Dalaras'ın itiraz ettiği nokta, neden bu albüme sadece bu parçanın ismini koyduk diyor. O albüme gidiyoruz ve oradan dinlettiriyorum size Yorgo Dalaras'ın yorumuyla. Haydi bakalım. Evet, Nataneto Ikosiena isimli albüm 1970 ve patlatıyor Yunanistan'ı. Uluslararası bir üne de kavuşuyor bu albüm. Müthiş parçalar var. Evet, şimdi tabii ufak ufak anlatılarımın sonuna doğru geliyorum. Hatta Instagram'da haklı olarak bir saate açtık. Uyarmaya başladı. Zaten benim de bu saati tamamlamadan önce sanıyorum çalacağım bir tek parça kaldı. Olmadı ikiye böleceğiz zaten, şey yaparım. Çok da sıkıştırmayayım. Böyle paldır küldür anlatmayı sevmiyorum hikayeleri. Evet, olmadı ikinci saatte devam ederiz anlatmaya. Çok büyük bir problem değil. Platform bizim zaten. Şimdi bir ilginç hikaye de şu. Marinella'yı çoğumuz tanıyoruz. Önemli yorumculardan biri Yunanistan'da. Hatta bir dönem Stelios Kazantzidis'le evli olmuşlar. Onların birlikte ürettiği müzikler, albümler malum. Bir gün Marinella radyo dinlerken, yine bu Nataneto Ikosiena albümüne çıktığı zamanlara yakın bir zamanda radyoda Yorgo Dalaras'ın şarkı söylediğini duyuyor. Bir parçasını dinliyor. O parçanın adı O Uranos Fevgi Varis isimli parça. Şimdi onu da size dinlettirmek istiyorum. Zat-ı muhterem Instagram izin verirse. Ve bu şarkıyı dinlediğinde Dalaras'ın sesini çok beğeniyor. Onda aynı Stavros Kuyumcis'in yaptığı yorum gibi çok özel bir şey olduğunu o da hissediyor ve tanışmak istiyor. Sonunda tanışıyorlar. Ve Marinella Yorgo Dalaras'a birçok kariyer basamaklarında kapılar açıyor açıkçası. Bu çok önemlidir. Ve seneler sonra, muhtemelen çoğunuz dinlemişsinizdir, yine burada olan dostlarımın ne kadar bu konuya meraklı olduğunu biliyorum. Mazi isimli bir albümü var Yorgo Dalaras ve Marinella'nın. Yanlış hatırlamıyorsam 90'larda çıkmış olması lazım. Ya 90'larda ya 2000'lerin başında, yanlış söylemeyeyim. Siyah beyaz bir fotoğraf ve kırmızı bantlı yazılar, yanlış hatırlamıyorsam albümde. Dinlemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Yorgo Dalaras ve Marinella'nın Mazi isimli albümünü. İşte o en güzel şeylerden biridir. Ortaklıklardan biridir. Marinella ile Yorgo Dalaras'ın hayatlarındaki üretimlerinden biridir. Şimdi ben işte o Marinella'nın radyoyu açması ve Yorgo Dalaras'ın sesini duymasına konu parçayı, O Uranos Fevgi Varis isimli parçayı sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, gökyüzü hayatımın üzerine çok ağır bir şekilde çöküyor diyor. Yani zaten hep bahsediyoruz. Bu söz yazarlığı Yunan müziğinde müthiş bir yere sahip. Bu da onlardan biri sevgili dostlarım. İsterseniz şöyle yapalım. Bu parçayı dinledikten sonra ben bir 10 dakika müsaade isteyeyim. Böyle koştura koştura anlatmış olmayayım hikayenin devamını. İkinci saatte devam edelim. Bu parçayı dinliyoruz ve arkasından 10 dakikalık bir mola alıyoruz. Ümit ediyorum kabuldür ve bahsettiğim şarkıyı çalıyorum size. Evet canım dostlarım, bu parçayla beraber
Rebetika Arkanaki ile Ege Saati'nin 20 Mayıs Cuma akşamlı birleşiminin ilk saatini tamamlamış oluyoruz. Dilim döndüğünce Yorgos Dalaras ve Stavros Kuyumcis'in ortaklığının arka planını size ilk saatte aktarmaya parçalarıyla gayret ettim. Şimdi müsaade ederseniz bir 10 dakikalık ara veriyorum. Arkasından daha enerjik, daha motive, daha bol parçalı ikinci seansa geliyoruz. Lütfen bir yere kaybolmayın. 10 dakika sonra buradayım. Dear friends, I'm going to have a very short break of 10 minutes and I'll be back in 10 minutes. Please don't go away. I'll be sharing lots more after the break. See you. Görüşmek üzere canlar.